Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz şahane bir model yapacağız. Ben patiğimde krem ve yeşil tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Modelin kuruluşu gereği yeşil ipimden şöyle 5-6 metre kadar ayırdım. Bu şekilde hanımlar. İplerimi kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Üstü ajur detaylı, yanları haroşalı, harika bir model oldu. Yapılışı gereği böyle bot patiği de andırıyor hanımlar. Patiğimiz bu şekilde ve hiçbir yerinde dikişimiz yok. Sadece hanımlar patiğimizin şu arka bölümünde şişler kasma yaptığı, ilmekler şişimizde kasma yaptığı için ve ben misinalı şiş kullanamadığım için ekstra şöyle yedek şiş kullandım, açık uçlu. Onu da baştan söyleyeyim. Misinalı şiş kullanabilenler bu arka bölümü öyle de yapabilirler. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi şöyle kenara kaldırıyorum. Modelimize başlayalım. Modelimize hanımlar bilek tarafından başlayacağım. 12 ilmek olarak. Bu şekilde 12 ilmeğimi atıyorum hemen. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şu 11. ilmeğim, şu da 12. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım. Bu aşamada haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde bir diş haroşamız oluştu gördüğünüz gibi. Yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu aşamada haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. 12 ilmekle haroşalarımızı örüyoruz. Ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum arka yüzdeyim. Arka yüzdede yine ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar tekrar ön yüzdeyiz. Baktığımızda burada 2 diş haroşamız oluştu. Hanımlar ben bu patiğimin şu bölümüne bakın şu ön bölümüne toplamda 6 diş haroşa ördüm. Şimdi hep birlikte burada toplam 6 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim ardından modelimizi kuracağız. Evet hanımlar ben burada 6 diş haroşam olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi şu ajurlu bölümlere başlayacağız hanımlar. Öncelikle patiğimizin bu sağ ve sol kenarında 5'er ilmek haroşam var. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek haroşamı düz örüyorum. 4, 5. 5 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi bakın şu ortadaki ajurumuzu yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Hem ajur yapıyoruz hem de artırma oluyor. Ortada 2 ilmek düzüm var. 1, 2. Bu düz ilmekleri arkada ters öreceğiz. Bakın ajurlarımız ortasında 2 ilmek düzümüz var. Tekrardan 2 düzden sonra bir ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Kalan 5 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde haroşalarımızı ve ajurlarımızı artırmalarımızı yaptık. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek haroşamı düz ördüm. Ajurlarım dahil aradaki ilmekleri ters öreceğim. Bakın ajurumu da ters örüyorum. Aradaki 2 ilmeği de ters ördüm. Diğer ajurumu da yine ters ördüm. Kalan 5 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. 2 ilmek arttı 14 ilmeğimiz oldu şu anda. Ön yüzdeyiz. Yine kenardaki 5 ilmek haroşamı öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bakın 2 tane ajur olması gerekiyor burada. Her modelde 2'şer tane ajur var. 5 haroşadan sonra tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Bu defa araya 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4.
Bakın son 5 haroşam var. Hemen onun öncesinde yeniden ajurumu yapıyorum. Kalan 5 ilmeğimi haroşa örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde 5 haroşamı öreceğim. Şu ajurlarım dahil aradaki ilmekleri ters örüyorum. Bakın ajurumu yine ters ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de haroşa yani düz örüyorum. Bu aşamada hanımlar ön yüzde renk geçişi yapacağım için kremimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi kenarlardaki bu yeşilleri ekleyeceğiz. Yeşilimi 2 parçaya ayırmıştım. Birini sağ tarafta, diğerini de sol tarafta kullanacağız. Yeşilimin birini buraya koyuyorum. Hemen diğer yeşilini de sol tarafta kullanmak üzere diğer tarafa koydum. Burada hanımlar haroşalarımı 5 haroşamı bu defa yeşil ile öreceğim. 5 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, hemen ikinci yeşilden sonra ipimin ucunu burada kendine düğümleyeceğim hanımlar. Patiğim sökülmesin diye yeşilimi bağlıyorum. 2 taneyi örmüştüm. Şu üçüncü, şu dördüncü, şu da 5. yeşil haroşam. Sonrasında yeşilimi bırakıyorum hanımlar. Yeşili kenarlarda kullanacağız. Bakın orta bölümlerde yine kreme devam edeceğiz. Tekrardan bakın 2 tane ajurun yenisini burada tekrardan yapacağız hanımlar. 5 tane yeşilimi ördükten sonra buraya krem ipim ile bakın 1, 2 ilmek düz örüyorum. Tam ortada bakın 2 ilmeğin olduğu yer belli. Ajurumu yaptım. İpimi şişime doladım. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Yanına 2 ilmek daha düz ördüm. Son 5 ilmeğim haroşa. Onu da yeşilim ile öreceğim yine. Şu birinci, şu ikinci ilmeğimi de hemen ördükten sonra yeşilimin ucunda yine burada kremime düğümleyeyim hanımlar. Kenarlardaki haroşalarımızı yeşil ile yapacağız artık. Şu üçüncü haroşa ilmeğim, şu 4, şu da 5. 5 ilmek haroşamı yeşil ipim ile ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde yeşil haroşalarımı yine yeşil ipimle öreceğim. Bakın yeşilimi bırakıyorum. Bu aşamada şöyle çaprazlamasına hanımlar. İpimi şöyle geçireyim. İpler karışmasın diye. Kenarlarda delik bir görüntü oluşmasın diye kremimi yeşilin altından geçirerek alıyorum. Arka yüzde aradaki ilmeklerin hepsini krem ipimiz ile ters örüyoruz. Bakın hepsini ters olarak örüyorum. Arada 8 ilmeğim var. 8 kremimi ters ördüm. Tekrar son 5 ilmeğim haroşa. Şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi alıyorum. Son 5 ilmeğimi yeşil ipim ile düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Her iki ajurda bir model yenileniyor. Şimdi 5 ilmek yeşilimi yine haroşa öreceğim. Yeşilimi bırakıyorum. Şöyle yeşilin altından geçirerek çaprazlamasına kremimi aldım. Bu aşamada hanımlar yine kenara 1, 2 tane krem ördüm. Bakın ajurlar V şeklinde açılacak. İkinci ajurumuz bu. İkinci modelin ikinci ajuru. İpimi şişime doluyorum. Ortaya 4 tane krem örüyorum. Tekrar ajurumu yaptım. Ortaya 2 ilmek kremimi ördüm. Son 5 haroşa ilmeğimi yine yeşil ipimle öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzde yeşil haroşalarımı yeşilim ile öreceğim. Yeşilimi şöyle arkada bırakıyorum. Çaprazlamasına kremimi aldım. Bu defa arada 10 kremim var. Bu krem ilmekleri arka yüzde tamamen ters örüyoruz. Ön yüzde artırmalarımızı, ajurlarımızı yapıyoruz. Arka yüzde bu ilmekleri ters örüyoruz. Tekrar yeşillerime geldim. Çaprazlamasına yine yeşil ipimi alıyorum ve kalan 5 ilmeğimi haroşa örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın yeşil ile ilk modelimizi tamamladık. Her iki diş haroşa da bir, yeşil ilmekli haroşa sayımız ikişer ikişer artacak. Bu defa 7 ilmek haroşa yapacağız. Çünkü ilk başta 5 yapmıştık. Şimdi 7 yapacağız. Her iki diş haroşa da bir. Bakın 2 diş yeşil haroşam oldu. Sayı artacak. Bu defa 5 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1. Şu 2, 3, 4, 5. Buradaki 2 kremi de yine yeşil ile örüyorum. 6, 7. Tekrar şöyle krem ipimi elime aldım. Buraya yine 2 tane krem öreceğim.
Bakın ortada 2 tane ilmek kalacak ilk ajurumuzda. Hemen ajurumu yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajurumu yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Ortada 8 tane kremimiz var. Bu aşamada burada da 7 tane yeşil haroşam olacak hanımlar. Bu defa yeşil ipimi şöyle alıyorum çaprazlamasına. Buradaki kalan 7 ilmeğimi yeşil ipim ile haroşa örüyorum. Haroşalı ilmek sayımız 7 oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Şu anda arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenardaki yeşil ilmek haroşamı yeşil ipim ile öreceğim. Bu şekilde. Sonrasında krem ipimi alıyorum. Aradaki 8 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ajurun ilk sırasında arada 8 krem varken ikinci sırasında 10 krem oluyor. Bu şekilde tekrardan şöyle çaprazlamasına yeşilimi aldım ve kalan 7 ilmeğimi şöyle yeşil ipim ile düz yani haroşa örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şöyle ön yüzden baktığımızda bakın yavaş yavaş desenimiz ortaya çıkmaya başlıyor bu aşamada. Şöyle iplerimi bir açayım. Yeşil ipler bu aşamada biraz karışıyor. Arada bir açmak gerekiyor. Tekrardan şöyle geri döndüm. Ön yüzeyim. Bakın 7 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi ikinci diş haroşamız olacak. Her iki diş haroşada bir yeşil ilmekte haroşalı ilmek sayımız ikişer ikişer artıyor. Yine yeşil haroşamla yeşil ipimle 7 ilmek haroşamı ördüm. Şöyle çaprazlamasına kremimi alıyorum. Yine krem ile 2 ilmek örüp ajurumu yapıyorum. Bu defa 2 ajur arasında 4 ilmek var. 2, 3, 4. Tekrar ajurumu yapıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu defa gördüğünüz gibi 10 ilmek oldu. İlk sırada 8 ilmek varken ikincide 10 tane krem oluyor. Tekrar buradaki yeşilimi alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi yeşil ipim ile yine haroşa örüyorum. Bu şekilde. Geri döndük hanımlar. Yine arka yüzde yeşil haroşalarımı yeşil ipim ile öreceğim. Arka yüzde model kurulumu yok. İpi arkaya doğru aldım. Tekrar kremimi alıyorum elime. Aradaki 10 tane krem ilmeğimi arka yüzde hepsini ters örüyorum. Bu şekilde. Bakın burada da yine son yeşil haroşa ilmeğim var. Bunları da yine yeşil ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın burada yeşil ile 7 ilmek ile 2 diş haroşamız oldu. Tekrardan haroşalı ilmek sayısı 2 tane daha artacak. Yani kenarda bu defa 9 ilmek yeşil haroşamız olacak hanımlar. Her 2 diş haroşada bir haroşalı ilmek sayımız ikişer ikişer artıyordu. Bu defa kenara 9 ilmek haroşamı öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 2 kremi de yeşil ile örüyorum 9. Bakın 9 tane yeşilim ile haroşam oldu. Tekrar kremimi alıyorum. Yine arada 8 kremimiz olacak. Şimdi yeni modelin ilk ajuru oluyor. Bakın 2 tane krem örüyorum. Ortadaki 2 ilmeği sağına ve soluna ajur yapıyoruz. Bakın ajurumu yaptım. Ortadaki 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına ajurumu yaptım yine. Yanına 2 ilmek daha düz ördüm. Burada da 9 tane ajurumuz olacak. Hemen yeşil ipimi şöyle çaprazlamasına alıyorum. Kalan 9 ilmeğimi yeşil ipim ile haroşa olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde hanımlar tekrar arka yüzü göstermeye gerek yok. Kenardaki 9 haroşamızı yeşil ipimizle örelim. Aradaki 8 tane kremimizi ters örelim ve kalan 9 ilmeğimizi de yine yeşil ipimizle haroşa örüp arka yüzü tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. 9 ilmek ile bakın ikinci diş haroşamızı yapacağız buraya. Kenardaki yeşil ilmeklerimi haroşa öreceğim. Şöyle çaprazlamasına kremimi aldım. Her defasında haroşalardan sonra 2 tane krem örüyoruz hanımlar. Ardından ajurumu yapıyorum. İlk ajurda ortada 2 ilmek vardı. İkinci ajurda 4 ilmek oluyor. 1, 2, 3, 4. Tekrardan ajurumu yapıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ve tekrar şöyle çaprazlamasına yeşilimi aldım. Kalan 9 ilmeğimi yeşil ipim ile yine haroşa olarak
örüyorum. Bu şekilde. Ön yüzde yine modelimizi yaptık. Yine arka yüzde hanımlar kenarlardaki haroşaları haroşa olarak örelim. Aradaki kremleri de krem ipimiz ile ters örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bakın 9 ilmek ile 2 diş haroşamızı yaptık. Şimdi haroşalı ilmek sayısı 2 daha artacak, 11 olacak kenarlarda. Model böyle ilerliyor hanımlar. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. Tekrardan bu modeli de yine beraber yapalım. Bu defa kenara 11 ilmek yeşil ile haroşamı öreceğim. 9 tanesini ördüm. Buradan 2 tane kremim var. Bunları da yeşil ile örüyorum. 11 ilmeğimiz oldu hanımlar bu aşamada burada. Sonra kremimi alıyorum. 2 tane krem örüyorum. Çünkü haroşadan sonra 2 krem örüyorduk. Ajurun ilk sırası. İpimizi şişimize doluyoruz. İlk sırada arada 2 tane krem var. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Yanındaki 2 kremi de ördüm. Burada da 11 ilmek yeşil haroşamız olacak. Yeşil ipimi alıyorum. Kenardaki 11 ilmeğimi yeşil ipimle yine haroşa örüyorum. Bu şekilde ön yüzde yine modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi arka yüzde yeşil haroşalarımızı haroşa örelim. Aradaki kremleri de ters örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bakın burada da 11 ilmekli bir diş haroşa oldu. Şimdi tekrar kenara 2 diş haroşa olması gerekiyor. O kenardaki 11 haroşa ilmeğimi yeşil ile örüyorum. ...11 haroşamı ördüm. Yine kremimi alıyorum. Haroşalardan sonra 2 tane krem örüyoruz. Ajurumu yaptım. İlk ajurda ortada 2 ilmek düz örmüştük. İkinci ajurda 4 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar ajurumu yapıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Tekrar hanımlar yeşil ipimi elime aldım. Şişimde kalan 11 ilmeğimi yine yeşil ipim ile haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, şimdi kenarlarda 11'er tane haroşamız vardı. Hesaplayınca burada toplam 22 ilmek oluyor. Ortada da 10 ilmeğimiz var. Toplamda 32 ilmeğimiz oldu. 12 ilmek olarak başladığımız patiğimizde şu anda 32 adet ilmeğimiz var. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Yine arka yüzde yeşil haroşaları haroşa olarak örelim. Aradaki kremleri de ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bakın burada 11 ilmek ile 2 diş haroşamızı yine oluşturduk. Şimdi de 13 ilmekle 2 diş haroşa oluşturacağız hanımlar. Yani haroşalı ilmek sayısı 2 daha artıyor. Kenar ilmeğini aldım. Öncelikle kenardaki 11 yeşil haroşamı öreceğim. Haroşalı ilmek sayısı 2 daha artacağı için 2 ilmek daha örüyorum buradan. Toplamda 13 ilmek haroşam oldu. Tekrar kremimi alıyorum. Ajurun ilk sırasında. Hemen 2 ilmek düz ördükten sonra ajur yapıyorum. 2 ilmek örüyorum. Tekrar ajurumu yaptım. Yanına 2 ilmek ördüm. Burada da hanımlar yine 13 tane haroşamız olacak. Şöyle çaprazlamasına yeşilimi alıyorum ve kalan 13 ilmeğimin hepsini yeşil ipim ile haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Model böyle devam edecek hanımlar. Arka yüzde yine haroşaları haroşa öreceğiz. Aralardaki kremleri ters öreceğiz. Model bu şekilde devam edecek. Hanımlar, biz bu işleme toplamda şişimizde 52 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. 52 ilmek olana kadar, o zamana kadar da kaç tane ajur yaptık. Hemen ajurlarımızı sayarak göstereceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zamana kadar da hanımlar toplamda 10 tane ajur yapmış oluyoruz. 10 ajurumuz oluyor. Şöyle de hesaplayabiliriz. Bu yeşille 5 ilmek haroşa ile başlamıştık. 13 olana kadar devam ettik. Bu kenarlardaki yeşil ilmek sayımız 21 olana kadar devam edince hanımlar yine 52 ilmek oluyor. 21 burada, 21 burada, toplam 42 ilmek. 10 ilmek de arada oluyor, 52. Modelimize buraya kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte modelimizin ön bölümünü tamamlayalım, gelelim. Ardından tabanımıza birlikte geçiş yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Şişimde şu anda 52 tane ilmeğim var.
Yeşil haroşalı ilmek sayılarımız da yanlarda 21'er tane. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İlmeklerimizi krem ipimizle öreceğiz. Şöyle krem ipimi alıyorum. Uzatarak getirdim ortadan. Arkada biraz bol bırakalım. Şöyle getirirken şöyle bakın. Gayet bol bir şekilde bıraktım. Krem ipimizle ilmekleri öreceğiz. Şimdi arkada krem ip uzun kalmasın diye aralardan gizleyerek götüreceğiz. Hemen şöyle ilk 2 ilmeği ördükten sonra yeşilimin ucunu şöyle bir keseyim hanımlar. Hatta ipim yetişmedi. Biraz daha ip ekledim. Bakın işte bir düğüm var burada. Şöyle ipimin ucunu, yeşilimin ucunu kreme bağlayacağım sökülmesin diye. İlmeklerin tamamını krem ipimiz ile haroşa öreceğiz hanımlar. Şöyle hepsini sırasıyla örüyorum. Şöyle bakın kremin arkadan uzattığım krem ipini de altından geçirerek şöyle arada bu şekilde örüyorum ki krem ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye. Şurada yetişmeyen ipimin düğümü. Bakın yine kremin altından geçirerek ördüm. Bu şekilde bakın krem ipimin ucunu arkaya böyle şey yapmış oluyorum. Birleştirmiş oluyorum. Şöyle uzun uzun kalmıyor arka bölümde. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizin tamamını haroşa örüyoruz. Şöyle bir kere daha alayım. Bu şekilde bakın burayı ördük. Şimdi diğer ilmeklerimi de yine krem ipim ile örmeye devam edeceğim. En son burada da yeşil ipim kalmıştı. Bu ipimizi de artık keseceğiz. Yeşil ipimizle işimiz kalmadı. Videonun devamında artık sadece krem ipimi kullanacağım. Şöyle ipin ucunu da buraya düğümlüyorum. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri düz öreceğiz. Ön yüze krem ipimiz ile böylece bir diş haroşamız düşecek hanımlar. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa yani düz örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmekleri düz ördüm. Bakın ön yüzde krem ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi patiğimizin taban bölümünü yapacağız. Şöyle burundan başlayarak şöyle tabanımızı öreceğiz. Tabanımızda toplam 12 ilmeğimiz var. Şişimizde hanımlar 42 ilmeğimiz vardı. 12 ilmeği tabana ayırınca geriye 40 ilmek kalıyor. 40 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca kenarlara 20'şer ilmek düşüyor. Öncelikle kenardan 20 ilmeğimi öreceğim. 20 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmeğimi ördüm. Şimdi tabanım için 12 ilmek öreceğim. Kesimler yapacağız hanımlar. 12 ilmek demiştim taban için. 11 ilmek öreceğiz. 12. de kesim yapacağız. Şimdi sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek ördüm. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 11 ilmek ördüm. 12. de kesim yaptım. Burada da normalde 20 ilmek alacaktı ama 19 kaldı. Çünkü kenarda bir tanesini kestik. Kesimden sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşı tarafta oluyor ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan 11 ilmek öreceğim. 12. de kesim yapacağım. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. 12. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrar kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yeniden 11 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. Keserek örüyorum. Yine kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Yine 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum.
İkisini keserek örüyorum. Patiğimizin tabanı 12 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki bu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece 12 ilmek kalacak tabanda kullandığımız. Şimdi kesimlerimizi yapalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 12 ilmeğim kaldı. Şimdi bu yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkararak patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız birlikte. Bu aşamada hanımlar yedek şiş kullanacağım dediğim videonun başında bu bölümdü. Şöyle şişlerimi de yanıma aldım. Şu kenardan başlayarak hanımlar bakın şu ilmeklerimi takacağım. İpimi yine böyle biraz arkada gevşek bir şekilde bırakarak buraya getirdim. Şöyle sırayla kenar ilmek yerlerine girerek buralardan ilmekler çıkarıyorum. Bakın bu kenarda ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum hanımlar. Şöyle bu arkada ip uzun uzun kalmasın diye bu arkadaki ipin bir altından bir üstünden girerek bu şekilde ilmekler çıkarıyoruz. Bakın kenar ilmek yerlerine giriyorum sırasıyla. İlmeğin iki kanadına birden girelim hanımlar. Daha sağlam oluyor patiğimiz. Buradan hanımlar toplamda 26 adet ilmek çıkartmamız gerekiyor. 26 ilmek çıkaracağız. Sayalım. 3, 6, 9, 12. 2 de burada 14 ilmeğimiz olmuş. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve son yeşil kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 26. Buradan 26 ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi tabanımdaki 12 ilmeğimi öreceğim. Şöyle 12 ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. Bu bölümde de yine haroşa yapılacak. Tabandaki ilmeklerimi ördüm. Ardından bu diğer kenardan da yine karşı tarafta olduğu gibi 26 ilmek çıkaracağız. Yine ilk yeşil kenar ilmek yerine girerek ilmeklerimi çıkartmaya başlıyorum. 1, 2, 3. Yine bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve bakın son kenar ilmek yerine de girerek bir ilmek çıkarttım. 26. Ardından geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada haroşa örgü yapacağız. Yani ilmekleri tamamen düz öreceğiz. Diğer uca kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Yine düz öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde örülüyor. Hatta bu aşamada hanımlar burada 12 ilmek vardı tabanda. Burayı daha az şişle örmeyi tercih edebilirsiniz. 3 tane şişle. 12 ilmeğin ilk altısını bu şişimle öreceğim. Bir tane daha ördüm 6. Kalan altısını da diğer şişimle öreceğim. Hani şiş sayısı azalsın diye. Tabanda 3 şiş kullanabilirsiniz ya da olduğu gibi de örebilirsiniz. Artık size kalmış. Dediğim gibi dileyenler misinalı şiş de kullanabilirler. Ben misinalı şişlerle bir türlü arayı iyi tutamadım. Yani kullanamıyorum, öremiyorum, zorlanıyorum. Şimdi diğer ilmeklerimi de örmeye devam ediyorum. Haroşa yapıyoruz hanımlar. Başka bir işlem, detay yok. Devam ediyorum yine ilmeklerimi örmeye.
Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm hanımlar. Tekrardan geri döneceğiz bu bölüme kadar. Bu şekilde örüyoruz. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yine diğer uca kadar buraları öreceğiz. Diğer uca kadar gideceğiz. Ardından yine düz örgü öreceğiz. Ön yüze geleceğiz. Diğer bilek bölümüne kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Öreceğiz. Geri döneceğiz. Haroşalarımızı yapacağız. Şöyle baktığımızda burada bir diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 16 diş 16 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ördükçe zaten şu bölüm açılacak hanımlar. Şöyle bu bölüm açılma yapıyor. Genişliyor. Burası arttıkça arkası büyüdükçe. Ayağınıza giyin hanımlar. Ölçüyü alacaksınız. Bakın ayağınıza patiğinizi giyin. Ayağınıza ölçü alırken biraz esneterek alın ölçüyü. Çünkü haroşa örgünün esneklik payı var. Örerken bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu şekilde ayağınıza ölçün. Topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben toplamda 16 diş haroşa ördüm. Tam oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ayak ölçülerimize göre örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte patiğimizin bu topuğunu yapacağız. Gizli kesimin nasıl yapıldığını da bu şekilde topuğu nasıl yapıldığını da sizlere detaylı anlatacağım. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada tamına 16 sıra haroşam var. Patiğin şöyle bakın küçük durduğuna bakmayın hanımlar şöyle. Gayet haroşa örgü olduğu için esnek bir yapıya sahip. Şimdi topuğumuzu öreceğiz. Topuğumuzu örmeden önce belirtmek isterim ki ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 28 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. İlmek ayırma sebebi şu, topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Patiğimizin bu topuk bölümünde yine haroşa örgüye devam edeceğiz hanımlar. İlmeklerimizi sayarak öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kenardan 27 ilmeğimi ördüm. 28. ilmeğimi örerken öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 27 ilmek ördüm. 28. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 28 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Yapacağımız işlem şu: kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz yani haroşa olacak şekilde öreceğim. Ön yüzde kesimlerimizi yapıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar haroşalarımı yapacağım. Düz örgü haroşa olduğu için hızlıca örüyorum burayı. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Yani 27 ilmek öreceğim. 28. de kesimimi yapacağım. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ilmeğimi ördüm. 28. ilmekte yine öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yine kesim yaptık hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar öreceğiz. Ön yüzde yine 27 öreceğiz. 28. de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan son 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki ilmekler bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 28 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 28 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayısı da birbirine eşit.
Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek hanımlar. Ve gizli kesim olduğu için patiğimizin arkasında izi bile belli olmuyor. Her iki patiğimizin topuğu da aynı şekilde, aynı yöne kesiliyor. Bu şekilde. Kesimimizi bu şekilde yapıyoruz. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. En son buraya şöyle bir sıkılaştıralım. Bir zincir çektim. İpimizi kesmeden önce hanımlar şöyle bakın, topuğumuzu göstereyim. Gizli kesim topuk. Bakın izi bile belli değil. Patiğin arkasında çok şık, çok temiz duruyor bu tarz topuklar. Patiğimize şöyle bir de kenar oyası gittim hanımlar. Tek sıradan olacağım. Hemen nasıl yapıldığını da göstereyim. Öncelikle hanımlar bir öndeki sıradaki kenar ilmek yerine şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin yaptığımız sık iğnenin içine batarak 3 zincirimi burada şöyle topluyorum. Bir kirpik oluşturdum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi buraya sabitliyorum. Şimdi ikincisini yapalım. Önce bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bu 3 zincirle bir kirpik oluşturuyorum bu şekilde ve hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Üçüncüsünü de yapalım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak bir sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Buraya 3 zincirle sık iğnenin içine batarak bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Patiğimizde kenar oyasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Böyle patiğimizin çevresini dolanacağız. Şöyle geleceğiz. İlk başladığımız yere kadar yapacağız. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım, geldim. İlk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. En son şuraya bir tane de zincir çekeceğim ve ipimi de kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimiz bu kadardı. Ardından birlikte patiğimizi inceleyelim baştan sona. Şöyle güzelce ipimin ucunu gizliyorum. Patiğimin içindeki böyle ne kadar ipucu varsa hepsini de gizledim video aralarında. Evet, patiğimiz şöyle hanımlar, görüntü itibariyle. Bakın esnekliğini şöyle bir göstereyim. Gayet güzel bot patik tarzında çok şık bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Ayağımızda da görelim patiğimizi. Çeyiz için çok uygun bir model oldu hanımlar. Her renge çok yakışacaktır. Dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Gayet de kolaydı. Örmesi zevkli bir modeldi. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizi şöyle manken ayağıma da giydirdim. Bakalım birlikte. Bu şekilde hanımlar. Yandan duruşu. Şöyle kenarımız. Tabanımız. Dikişsiz görüldüğü üzere. Bakın topuğumuz. Modelimiz böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.